E Ramazan bitti, veda günü geldi çattı dostları. Biliyor musunuz? Yakın geçmişte pek bizim gibisine rastlamamış olanlar haklı olarak soruyor. Amacın ne? Beklentin ne? Hedefin ne? Ne yapmak istiyorsun? Daha nasıl açıklayabilirim bilemiyorum. İşte sorunun cevabı. Nerede yayınlanırsa yayınlansın, tüm yazılı, görsel ve sesli yayınlarımın telif hakkı olmayıp hepsi de maddi ve manevi olarak karşılıksızdır, insanlığa sebildir. Dileyen herkes bu eserleri orijinaline sadık kalmak şartıyla dilediği kadar çoğaltıp insanların istifadesine sunabilir. Bu çalışmalarımla ilgili olarak kimseden hiçbir talebim yoktur. Ölümümde de ardımdan maddi miras kalmayacaktır ardımdakilere. Ne bir derneğim vardır bağış toplanan, ne de bir vakfım ya da başka bir kuruluşum. Bu çalışmaları beğenip katılmak, bu bilgileri paylaşmak isteyenlere sözüm şudur. Kendiniz dilediğiniz kadar çoğaltın ve dilediğiniz şekilde değerlendirin. Hiçbir dernek, vakıf, teşkilat, kuruluş, kulüp, cemaat üyesi değilim. Boynumda bağ yoktur dünyadaki hiçbir merkez veya kuruluş veya organizasyona. Ne politika ve siyaset ile ilgili var, ne de bu alanda bir beklentim ve emelim. Kimseyi kendime veya bir cemaate davet etmiyorum. Üstelik beni aramayın yazdığım bilgilerden yararlanıyorsanız sadece Allah Resulü Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a bağlanın samimiyet ve safiyetle. Onu tanımaya çalışın. Bu size yeter diyor. Beni aramayın boş yere diyor. Ulaşamazsınız. Bu yüzden de 60'lı yıllarda yazdıklarımdan bu yana kitaplarıma soyadımı koymuyor, sadece ön 2 adımı yazıyorum. E-mail adresim yok. Arkadaşım Ahmet Baki sitelerimi yürütüyor. O da benim gibi soyadını kullanmıyor insanları başına toplamamak için. Belirteyim ki benim adıma konuşacak, yorum yapacak kimsem de yoktur ardında. Bu konularda fikir beyan edenler yalnızca kendi yorumlarını dillendirir kesinlikle. Benim görüşümü değil. Benim düşüncelerim ya yazılıdır ya da sesli görüntülü kayıtlarda. Kitaplarım siyah kapaklıdır. Bunun mesajı karanın sembolize ettiği bilgisizlik alanına beyaz ismin getirdiği konuda ışık tutmaktadır. Bana göre. Adım yeşil yazılmıştır çünkü o konuda Resulullah'ın bakışını yansıtmaya çalıştığımı düşünüyorum. Kitaplardaki logo da La ilahe illallah Muhammed Resulullah yazılıdır. Orijinal Arapça küfi harflerle. A ve H harfi üstünde. Ki bu A, H'nin başının tacıdır bu gerçek anlamındadır. Bu gerçek ışığında bu kitaplar kaleme alınmıştır demektir. Kitaplarımı okurken sizlerle satırlardan konuştuğumu hissedecek ama bir takım gerçekleri anlatmakta ne kadar yetersiz olduğumu da fark edeceksiniz. En azından size yepyeni bakış açıları sunmuş oluyorum. Yepyeni pencereler açıyorum ya. Bana bu hizmetin zevki yeter. Sizler bunu çok daha ileri götürebilirsiniz. Daha önce de vurguladığım gibi İslam dini insanlara evrensel Allah sistem ve düzenini bildirmek için gelmiştir. İnsan bu sistemi ve içindeki düzeni anlarsa buna dayalı olarak kendi durumu ve geleceğini de çok iyi fark eder. Bu fark ediş de ona ölüm ötesinde süre gidecek olan sonsuz yaşamı kazandırır.
Çünkü insan ancak şu dünyada yaşarken yapabileceği bazı çalışmalarla ölüm ötesi yaşamına yön verebilir. Allah sistem ve düzeni böyle. Öyleyse insanlara verilebilecek en güzel hediye, onlara sonsuzluğu kazandırabilecek ilimdir. Allah'ı ve kendini tanımış olan tüm insanlarla barışıktır. Irk, renk, din, dil fark gözetmeden yar, rahmet gibi hepsini. Aldatmaz onları. Allah'ı bilenin insanlardan beklentisi olmaz. Allah yeter ona. Hakkı tavsiye eder, hoşgörüyle sabreder dünya günlerinin sona ermesi için. Bilir ki herkes yaratılış amacına hizmet ederek zaten mutlak anlamda Allah'a kulluk halindedir. Gene bilir ki ister ağa, ister paşa, ister vali, ister veli, kim olursa olsun herkes tek başına ölümü tadarak madde boyutundan ayrılıp her şeyini geride dünyada bırakarak yeni bir boyutta yerini alacak. Dünyadayken o ortama hazırlandığı oranda da orada zorunlu olarak sonuçlarına katlanacaktır. Öyleyse gidilecek yerin şartlarını çok iyi bilmek gerek. Acı ya da tatlı sayılı günler nasıl olsa geçer. Ama gelecekteki ölüm diye bildiğimiz dönüşüm sonrası sayısız günler. İşte bu sebepledir ki hiçbir dünyevi değer ve şartlanmanın tesirinde kalmaksızın tüm insanlarla bu gerçekleri paylaşmayı seçmişiz. Erenler elbette bilir bizi. Kimiz, neyiz, neyleriz. Bilmeyen zahir ehliniz zaten bilmesine gerek yoktur. Zira kimseden bir beklentimiz yok. Paye beklemiyoruz kimseden. Yalnızca bu bilgileri paylaşmak için aralarına çıkıyoruz insanların. İşimiz onlara bildiklerimizi zorla uygulatmak değil. Zorlama Allah Resulüne bile tanınmamışken biz kim oluyoruz? İşte bu nedenledir ki insanların yaşam tarzları ve tercihleri bizi hiç ilgilendirmediği gibi benim yaşam tarz ve tercihim de kimseyi ilgilendirmez. Çünkü örnek ben değilim. Örnek Allah Resulü Muhammed Mustafa Aleyhisselam. O muhteşem insan. O harika insan. Yeryüzüne gelmiş en mükemmel insan. O bir güneştir. Ebedi insanların dünyasını aydınlatan. Bense yalnızca bir meteorum. Derinliklerden gelip düşünce semanıza girerek parlayan bir Ramazan boyu. Sonra da sönüp kaybolan. Hani derler ya, bak yıldız kaydı dilek tut diye. İşte öylesine. Hemen duaya yönelin gecenizde bu yıldız kayarken. Abdest alıp 2 rekat namaz kılın bir gece kendi başınıza bir odada. Ve secdede dua edin. Arşın, ruhun, bütün melaikenin Rabbi olan Yüce Allah'ım, senin indinde bir hiç olduğum idrakı içinde sana yalvarıyorum. Ne olur Rabbim bana indindeki gerçekleri idrak etmeyi nasip et. Ne olur beni bütün yanlışlarımdan, bilmeyerek veya dayanamayarak yaptığım bütün fiillerimden dolayı beni bağışla. Efendimiz Aleyhisselam'ın Rabbi olan Allah'ım, bana en'amda bulunduklarının yolunu kolaylaştır. Ve gerçekten sapanlardan olmaktan beni koru. Kendine seçmekle şereflendirdiklerinden eyle. Şu anda yeryüzünde yaşayan en sevdiğin zatlara beni yakın eyle. Onların fiillerini bana da kolaylaştır. Sevgili eyle. Sevdiğin kullarında açık ettiğin hakikatleri yaşamayı kolaylaştır. Yanlışlarımı bana göster ve onlardan uzaklaşmayı bana kolaylaştır. Kendisinden gayrı olmayan Allah'ım, yarattığı her şeyi tam bir mükemmeliyetle var eden Allah'ım, ihata edilmesi asla mümkün olmayan Allah'ım. Yahu, ya menam.
Zatın hakkı için basiretimdeki körlükten beni kurtar. Mutlak gerçeği bana idrak ettir. Hazmını ver. Öyle bir yakin ihsan et ki ondan sonra küfür ve şirk olmasın artık hayatımda. Allah'ım, hakkal yakin olarak yaşamama engel her ne var ise ondan sana sığınırım. Senden sana sığınırım. Benlikle huzurunda bulunmaktan sana sığınırım. Koruyucu sensin ve senin gücün her şey için yeterlidir. Alemlerin Rabbi olan azim Rab sensin. Bu gerçekleri bize bildiren Resulünü hakkıyla anlama yollarını bize aç. İndindeki sayıca ona ihsanda bulun. Ne şekildekine layıksın. Biz onu takdirden aciziz diye dua etmeye çalışın secdede içinizden geldiği gibi. Özünüzdekine ulaşacaktır mutlaka bu istekleriniz. Ve sizden size icabet edecektir. Kuşkunuz olmasın Rabbiniz. Sizinle paylaştığım bu bilgilerin ötesinde tekrar söylüyorum. Ben ne din adamıyım, ne ilahiyatçıyım, ne şeyhim, ne alim, ne bir önderim, ne de bir lider. Ne de başka bir ünvan ve etiketim var. Yalnızca anamın babamın koyduğu ismim var. Ahmet Hulusi. Kendi halinde okyanus ötesindeki köyünde yaşayan bir Allah Resulü hayranı. Sayısız eksiği, kusuru, hatası olan bir dertli. Resulullah'ı, onun bildirdiği Allah'ı, sünnetullah'ı hakkıyla tanıyamamış olmanın derdini çeken bir dertli. Size en açık ve net Türkçe ile bilebildiğim kadarıyla bir muhteşem olayı anlatmaya çalışıyorum. Ne var ki anlayışlar çok farklı. Bakın 2 örnek vereyim bana yansıyanlardan. Adamın biri arkadaşının tavsiyesiyle bu sohbete bağlanıyor. Ve bizi kısa bir süre dinledikten sonra çat diye TV'yi kapatıyor ve arkadaşına telefon açıp bana küfrederek şu cümleyi söylüyor. Adam resmen Tanrı yok diyor. Bunun nesini dinletiyorsun bana? Bu mu din? İkinci olay gene bana gelen bir mesaj. Şu anda o da seyrediyordur muhtemelen. Bir arkadaşımızın Özde Nur isimli 6 yaşında bir kızı var. Size sohbet baba diyormuş. Ve babasının kucağında TV programınızı izliyormuş. Genelde gözleri kapalı olarak. Ebeveyni de onu uyuyor sanıyormuş. 2 gün önce annesi Özde'nin okuldan bir arkadaşıyla ilginç bir konuşmasına şahit olmuş. Özde'nin arkadaşı kızdığı biri için onu parmağını yukarı kaldırarak Allah'a şikayet edeceğim demiş. 6 yaşındaki Özde Allah yukarıda değil, niçin parmağını göğe kaldırıyorsun demiş. Annesi şaşırmış kalmış. Çünkü o Özde'nin babasının kucağında uyuduğunu düşünüyormuş. Sonra çocuk sormuş Özde'ye. Peki Allah nerede? Özde cevap vermiş. Herkesin içinde o demiş. İşte yanlış. Biri 45 yaşında, biri 6 yaşında. Niye bunları biz daha evvel duymadık? Diyorlar. Duyamazdınız. Çünkü Türkiye'deki en katı sansür Ahmet Hulusi'ye uygulanmaktadır. Ahmet Hulusi adını anmak dahi yasaktır belli çevrelerde. 40 yıldan beri telif haksız basılan Ahmet Hulusi'nin kitaplarını satmak yasaktır Diyanetçi. Konuşmalarının yayınlanmasına bile müsaade yoktur. Yanlışlıkla yayınlayacak bir medya çıksa hemen görünmeyen eller devreye girer ve olayı anında yasaklarlar. Ve dahi belki de o yöneticileri işten attırırlar. O yüzden de Ahmet Hulusi'nin Türkiye'de yaşamasına gerek yoktur. Bazıları da
hemen iftirayı yapıştırıyor. Amerika'dan New Age, ılımlı İslam görüşünü getiriyor diye. Bu kadar ön yargılılığa ancak gülünür. Cevap bile vermeye değmez ama Ahmet Hulusi'nin çizgisi apaçık ortadadır. Açın, okuyun. 1966 yılında 21 yaşında iken kendisindeki açılımlar sonucu düşünüp hissettiklerini yazdığı Tecelliyat isimli kitabını. Açın 1985'te yazdığı, 86'da yayınlanan İnsan ve Sırları kitabını okuyun. Açın 98'de yazdığı Hz. Muhammed'in açıkladığı Allah kitabını okuyun. Göreceksiniz ki Ahmet Hulusi çıkış çizgisinden zerre kadar sapmadan 42 yıllık bir seyir sonucu bugünlere gelmiştir. Ve bunları sizlerden hiçbir şey talep etmeyerek paylaşmıştır. İşte bir Ramazan boyunca Ahmet Hulusi'yi dinlediniz. Yayınları ise ortada, kitap alamayanlara internette. Niye sansür uygulanır bu görüşlere? Bunu da takdirinize bırakıyorum dostlarım. Evet, bu bilgileri alın, değerlendirin. Sonra da beni unutun, beni terk edin. İşiniz benimle değil. Yeryüzüne gelmiş o en muhteşem bilinç Muhammed Mustafa Aleyhisselam ile işiniz. İlminizin gereğini anlayışınız kadarıyla uygulayın ve sonuçlarını yaşayın. Bilin ki ölüm ötesinde artık hiçbir mazeret geçerli olmayacak. Orada yanılmanıza yol açan falanca veya filanca sizin için mazeret oluşturmayacaktır. Orada mazeret yok. Anlattım bunu Sünnetullah yazısında. Herkes yalnızca yaptığının sonuçlarına katlanacaktır. Deccal'ın dünyasının renk ve şekilleri sizi kandırmasın ve yanıltmasın. Onun dünyasında geçici şeyler baki görünür. Yanlışlarsa doğru. Sonsuzda değersiz olan sonluda değerli sanılır. Deccaliyetin dünyasında. Bir kısım insanlar gerçekler fark edilip foyalar ortaya çıkmasın diye bol bol yasaklamalar ile insanları sorgulamaktan ve düşünmekten uzak tutmaya çalışmaktadırlar. İnsanları sürüler halinde gütmek istemektedirler. Onlar çoban, insanlar koyundur onların indinde. Özgürlüğünüzü kazanın artık. Düşünün, sorgulayın eski bilgilerinizi her an. Kur'an'ı ve o muhteşem insan Allah Resulü'nü daha iyi tanımak için. Size dost elimi uzatıyorum çığın altından kurtulmanız için. Hazreti Ali'den bu yana gelmiş 100 milyon fetvanın altından kurtulun, çıkın dışarı. Yalnızca Resulullah'ı dinleyin ve onun dediklerine göre yaşamınıza yön verin, yeter. Dünyanın 1000 çeşit yöresinde yaşayıp Tanrı yoktur, Allah vardır inancına sahip, Resulullah'ı ve Kur'an'ı kabul eden milyonlarca insan 10 binlerle fetvadan habersiz diye, tarikata bağlanmamış ya da mezhep kavramı yok diye dinsiz midir, kafir midir sizce? Lütfen aklınızı, mantığınızı kullanıp gerçekçi olarak sorgulayın din olayını ve anlatılanları. Kesin olarak bilelim ki Resulullah'ı kabul edip Kur'an'ın bildirdiklerine iman etmiş her kişi mümindir. Eksiklerine rağmen. Dünyadaki tüm Müslümanlar ona kafir dese de. Tabi olduğunuz tek kişi dünya üzerinde yaşamış en muhteşem kişilik Allah Resulü ve son nebisi olan Muhammed Mustafa olsun. Hristiyanlıkta kişi kilisesiz, Vatikansız Tanrı'ya yönelemez. Yahudilikte haham olmadan Tanrı'ya yönelinemez. İslam dinini kabul etmişlerin ise ne dini teşkilatlara, ne müftiye,
ne şeyhe, ne lidere, ne öndere, ne devlete ihtiyacı vardır. Dönün yüzünüzü Resulullah'a. Dönün özünüzdeki Allah'a. Aranıza kimseyi sokmadan. Bizim Yahudi veya Hristiyanlıkla en büyük ayrılığımız Hz. Muhammed konusundadır. Onlar Hz. Muhammed'in Allah Resulü ve Nebisi olduğunu kabul etmezler ve onun açıkladığı Allah kavramına inanmayıp gökte bir tanrı olduğunu kabul ederler. Belki de yakında yeryüzüne gelecek bir tanrı. Oysa bakın Hz. Muhammed farkı buradadır işte. O Allah'ı bildirerek insanın Allah ile arasındaki tüm aracıları kaldırmıştır. İncil denen bugün ellerdeki kitap bir hadis kitabı muadilidir. Kur'an muadili değil. Çünkü İsa'nın havarilerinin akıllarında kalanların yazılımından ibarettir. Ne kadarıyla doğru meçhul. Kur'an ayetleri gibi birebir vahiy değildir eldeki İncil kitabı. İncil yani müjde adıyla Hazreti İsa'ya bildirilenler ise ne kadarıyla bu hadis kitabı muadili kitaplarda yer almıştır bilinmiyor. Siz Resulullah öğretisi doğrultusunda hiç kimseyi Allah'la aranıza sokmadan tüm yeryüzünde ibadet edebilirsiniz. Fetvaya, müftiye, hacıya, hocaya, şeyhe, efendiye bağımlı değilsiniz Resulullah öğretisine göre. Öyleyse her yerde, her aklınıza geldikçe özünüzdeki Allah'a yönelip her şeyinizi Allah'tan isteyin. Kimseyi Allah ile aranıza sokmayın. O günlerden bu yana gelmiş geçmiş 10 binlerle hocanın 100 binlerce fetvasına tabi olmak zorunda değilsiniz. Dinde fetva bir kurum değildir. Fetva kimseyi bağlamaz. Fetva denen şey sadece birisinin kendi anlayışı kadarının sonucu olan yorumudur. Yanılmışsa şayet fetva size asla mazeret de olmaz. Yalnızca Allah Resulü'nün bildirdiklerini esas almanız yaşamınıza, sizin ebedi mutluluğa ulaşmanıza yeterlidir. Bak dostum, eğer 1400'lü yıllardan başlayan bu devir son yenileyicinin devri ise bilelim ki artık mezheplerin ve tarikatların son bulup tek yenileyicinin ilminin dünyaya yayılıp benim dahi bugün istifade etmekte olduğum o zatın ilmi doğrultusunda Resulullah güneşinin evlerimizi aydınlatacağı devirdir bu devir. O güneş ışığında artık tüm yıldızlar gün be gün silinir görüntü alanında. Yok eğer bu devir son yenileyicinin devri değil de o normal bir yüzyıl yenileyicisi, bu devir bu insanlık kıyametinin sonucuna gitmiyorsa, kıyamet alameti sandıklarımız gerçek değilse, Deccal'ın İsa'nın ortaya çıkması söz konusu değilse önümüzdeki yıllarda, bu takdirde de birbirine sapık, kafir gözüyle bakan mezhep, tarikat, cemaat zıtlıkları, farklılıkları bir hayli zaman daha sürüp gidecek demektir. Ben köyümden seyredeceğim gelişmeleri ecelim gelene kadar. Resulullah 61'inde ayrılmıştı dünyanızdan. Ben de 60'ı doldurdum. Geldim 61'e. Benim de bundan sonra ne kadar ömrüm var aranızda, dünyanızda bilemem. Ama bu arada fark edin ki ömür hızla tükenmekte. Bitiş düdüğü hangi anda, hangi haldeyken bizi yakalayacak bilemiyoruz. Bu nedenle kalan ömrü iyi değerlendirmek için Kur'an'daki özellikli kelimelerin anlamını ve niye o kelime yerine öbür kelimenin kullanılmadığını düşünün, araştırın, sorgulayın. Niye Resul denmiş de Nebi denmemiş kelime-i şehadette? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Nebiyyuhu demiyorsunuz. Niye Rahman denmiş Kur'an'ı talim eden olarak da Er-Rahman, Allemel Kur'an?
burada hak veya rahim denmemiş misalinde olduğu gibi. Bu gibi kelimelerin orijinalinin yerinde kullanılmadığı mealler size Kur'an'ın mesajını hakkıyla iletemezler. Resulullah kapısından girmeye çalışın ki Allah'a eresiniz. Bunu yapmaz, yukarıda Allah var diye hayalindeki tanrısını ve cennet anahtarını pazarlamaya çalışana tabi olursanız, uzayda, gökte, ötenizde, dışınızda bir tanrı arayarak, bulamayınca da sonunda Allah'ı inkara giderek ömrünüzü boşa geçirmiş olursunuz. Top artık sizde. Bilin ki kurtulacaksanız Allah Resulü'nün gösterdiği yoldan yürüyerek Allah'a erecek ve kendinizi kurtaracaksınız. Bunu yapmazsanız yarın size acıyacak hiç kimse olmayacaktır. Çünkü o şartlar altında artık hacılar, hocalar, şeyhler, veliler dahil herkes kendi derdine düşmüştür. Herkes hakkıyla hazırlanamamanın pişmanlığı içindedir o ortamda. Pişmanlığın hiçbir yarar sağlamayacağı o günden kendinizi koruyun dünyada yaşarken. Alacağınız tedbirlerle denmektedir. Bunun yolu da yaşamınızda reform yapmaktan geçer. Din anlayışınızda reform. Değerli dostlarım, Allah'ın lütfettiği bilgileri 65 yılında yazdığım ilk kitaptan bu yana geçen 40 yıllık süreç içinde yazabileceğim ve dillendirebileceğim ölçülerle sizlerle paylaştım. Bugün görebildiğim kadarıyla bizim ilk defa açıkladığımız değerlendirmeler ve bakış açıları dine en tutucu ve şekilci yaklaşanlardan en aydın görünenlere kadar hemen her çevrede yer almaya başlandı. Altımda benim imzamdan söz edilmese de önemli değil. Samimi olarak dini değerlendirmeye çalışanlara şu görüşümü son kez belirteyim. İslam dinini gerçekten samimiyetle benimsiyorsanız, geçmişin şartları içinde oluşmuş yorumları bir yana koyarak, Hz. Muhammed Aleyhisselam'dan bize intikal eden verileri, günümüz şartları ve bilgileri ışığında yeniden değerlendirmeyi alınız. Dinde reform olmaz. Çünkü din ebeden değişmez, sünnetullah üzerine bina olmuştur. Din Allah'ın evrensel yaratış sistemidir ki onda reform olması imkansızdır. Siz nasıl insan bedeninin doğasını değiştiremezseniz, doğa kanunlarını değiştiremezseniz, din denen evrensel yasalar da öylece değişmez. Reformu kendi din anlayışınızda yaparak Hz. Muhammed'in bildirdiği İslam dinini yeni baştan öğrenerek yaşamınızda reform yapın. Dini anlamada reform çağımızda zaten başlamıştır. Yaratıcı, düzenleyici zeka arayışları ve keşifleri işte bu reformun insan beyinlerinde açığa çıkması sonucudur. Çeşitli çevrelerde dine lokalize yaklaşımlarla yapılmaya çalışılan şey değildir dinde reform. Bilmem ne şuralarının falanca filanca konular bugüne nasıl uyarlanır yaklaşımı boştur ve asla bu türden yaklaşımlarla dini anlamada reform meydana gelmez. Dini anlamada reformun gerçekleşmesi için konunun kesinlikle en başından ele alınarak Hz. Muhammed'in açıkladığı Allah ismiyle işaret edilenin ne olduğu anlaşıldıktan sonra bu temele dayalı bir biçimde dini anlayışın temelden itibaren yeniden yapılandırılması zorunludur. Din, gökte Tanrı var, yerde postacı, elçi, peygamber kabulüne dayalı bir şekilde ele alınıp sorunlara lokalize çözümler arayışı ve anlayışı ile reforma çalışılırsa kesinlikle bilelim ki ortaya çıkan ucube hiçbir aklı başında insan tarafından üzerinde düşünülmeye, tartışılmaya değer bulunmayacaktır. Kur'an'ın ruhu esas alınmadan ortaya konulacak bütün yaklaşımlar gök Tanrı'nın fermannamesine, buyruknamesine, kelime ve harf bazında şekilci ve mantık dışı yaklaşımlar getirecektir. Bu da bazı akılsızların
iman akılsızca bir yaklaşımdır, savına paye vermekten başka bir şey sağlamayacaktır. Fark edelim ki İslam dini bir kabile veya aşirete Tanrı Manitu ya da ilah anlayışı edindirip onları sopa korkusuyla yola getirmek amacıyla bir Tanrı peygamberi tarafından topluma tebliğ edilmemiştir. İslam dini Allah adının indindeki dindir ve insanlığın tek kurtuluş reçetesidir. Evrenin insanı ilgilendiren kadarıyla boyutsal sistemini açıklamaktadır. Ne var ki anlayışı kıtların bu gerçeği kavrayabilmesi mümkün değildir. Öte yandan maalesef Türkiye'de en aydın kesimler dahi henüz İslam dinini temelden ele almak ve her boyutuyla akıl ve mantık eşliğinde, ilim ışığında değerlendirebilmek noktasına ulaşamamışlardır. Din hiçbir zaman ne, neden, niçin, nasıl sorgulama ve araştırmalarıyla değerlendirmeye alınmamakta. Falanca demişse öyledir. Mukallitliğiyle düşüncesiz kabul edişler yaşanmaktadır. Konulara yaklaşımlar bunların tümünde lokalize yaklaşımlardır. Olay temelden ele alınmamaktadır. Tıpkı körlerin filin çeşitli organlarını tutup ele gelen şekle göre filin yapısı hakkında hüküm vermeleri gibi. %99'u Müslüman toplum aldatmaca ve masalıyla hiçbir yere gidilmeyecektir. Bu kendini aldatmaktan, alınmacadan başka bir şey değildir. Kesin olarak bilelim ki iman taklit kabul etmez. Kimse iman gereken konuları bilinçli olarak idrak ederek kabul etmedikçe, tasdik etmedikçe mümin olmaz. Taklidi kabuller kişiye ahirete dönük olarak hiçbir yarar sağlamayacaktır. Tanrı Manitu ilah anlayışıyla gerçekten ne İslam dini kabul edilmiştir ne de iman oluşmuştur. Bütün bu konular topluma en açık ve anlaşılır şekilde açıklanmadan, bu gerçek kavranılmadan dini anlamada reform da asla oluşmaz. Gerçekten Müslüman toplumların ihtiyacı olan şey ilimdir. Müslümanlar uyarıcı, Mehdiler ve konfeksiyon kurtuluş reçeteleri beklemeyi terk edip ilme yönelmek, sorgulamak, düşünmek ve gerçekleri kavramak zorundadırlar. İnsanlar samimi bir şekilde sorgulayarak, araştırarak dinin gerçeğini ve dayandığı sistem ve düzeni yani sünnetullahı kavramadıkları takdirde enti püften meselelerle, boş tartışmalarla ömür tüketecekler. Sonunda da hüsrandan başka bir şey yaşamayacaklardır. Bugüne kadar nasıl yaşamış olursanız olun, dün dünde kalsın. Bugün yeni bir güne başlayın. Hedefiniz Allah'ın bize büyük nimeti olan o muhteşem insan Allah Resulü Muhammed Mustafa'yı yeniden tanımak, bildirdiklerini yeniden değerlendirmeye almak olsun. Bu o kadar zor değil. Sadece onun anlatmak istediklerinin ruhunu, Kur'an'ın ruhunu kavramaya çalışın yeter. Şunu da vurgulamış olayım ki, tek bir kitabım okunmakla anlatmak istediğim sistem kesinlikle anlaşılmaz. Ahmet Hulusi'nin bakış açısını öğrenmek için tüm kitaplarının okunması zorunludur. Zira kitaplar aslında İslam dini adıyla bildirilen Allah yaratıcısı sistem ve düzeni günümüz anlayışı ve diliyle açıklayan tek bir kitabın değişik bölümleri hükmündedir. Ve topluma gereken kadarıyla da düşünce ve değerlendirmelerin bakış açım kitap ve kasetlerimde, web sayfamda mevcuttur. Dua edin bu fakire. Allah iman ile huzuru Resulullah'a gidenlerden olmayı nasip etsin. Tüm eksik ve kusuruma rağmen. Dedikodu ve gıybetimle ömrünüzü boşa harcamayın. Zira kötüysem zaten kötülüğümün sonuçlarını yaşayacağım. İyiysem ne deseniz bana ulaşmaz. Size zaman kaybettirmekten, nefsinizi boşa harcamaktan başka. Ayrıca tamamen Resulullah açıklamalarına yani Kur'an ve hadislere ve maneviyatın en ileri gelenlerinin görüşlerine dayalı bu değerlendirmem isabetliyse buna ters düşen görüşlerin yeri neresidir ve sonuçları ne getirir kişiye? Bunu da takdirinize bırakırım efendim. Evet,
Allah bizleri birbirimizle uğraşmaktan kurtarıp kendi geleceğimizi en güzel şekilde hazırlamayı kolaylaştırsın. Tekrar ediyorum. Kesin gerçeği, pişmanlık, geleceği kurtarmanıza yetmeyecektir. Yeterli bilgi ve çalışmalarımız yoksa. İşte bayram geldi. Şeker değil, Ramazan'a şükür ve Ramazan'da yaşadıklarımızın bayramı. Ramazan'ın bereketine erenlerin bayramı. Yaşamınızda dünyanın en muhteşem insanı, Resulullah güneşi mekanınıza doğmuş olarak bayram edin. Onu yakından tanımaya çalışın ve amacını anlayın ki çok sevesiniz. O size dünyadaki tüm yakınlarınızdan daha yakındır ve korumacıdır. Sizin ebeden sıkıntı görmemeniz, ebedi mutluluğu yaşamanız için elinden geleni yapmıştır. İşte bu bilince ermenin bayramı olsun bayramınız. Allah'tan niyaz ederim ki Habibi Muhammed Mustafa Aleyhisselam hürmetine, bu ilmin dile gelmesine vesile olan bu fakire, dinleyene, paylaşana, paylaşılmasına vesile olanlara indinden rahmet ihsan eyleye, iman ve marifet nuru bağışlaya, sadık yakine erdire, her türlü tefrika ve nifaktan muhafaza eyleye, ilmince Allah Resulüne salat ve selam eyleye bizim tarafımızdan. Allah cümlemize Resulullah'ın bildirdiği İslam'ı değerlendirenlerden olmayı nasip etsin. Bana Ramazan boyu yuvanızı açıp misafir ettiğiniz için şükranlarımı sunuyor. Haddimi aştımsa özür diliyor. Taşmışsam bunu içtenliğime vermenizi ve hoş görmenizi istirham ediyorum. Elin ehli kitabına gösterdiğiniz hoşgörüden minicik bir pay talep ediyorum efendim. Değerli dostlarım, lütfen beni kalbinizden çıkarmayın ve her hatırınıza geldiğimde benim için dua edin ki Allah Resulü'nü ve bildirdiklerini daha iyi kavrayıp sizlerle paylaşayım. Hepinize selamet dilerim. Elveda dostlar.